Birey ve toplum üzerine. Aygün Akyol. Sesli kitap. 3. makale sonuç kısmı. İslam ahlak felsefesi ile ilgili yapılan değerlendirmelerde kelami yaklaşımlar teolojik temelli, naslara dayalı bir ahlak kurgusunu merkeze alırken filozofların bilgiden ahlaka giden bir yaklaşımı benimsediklerini ifade edebiliriz. Bu noktada İslam filozoflarının teolojik delilleri kabul etmediği çıkarımına varamayız. Aksine bu konuda ortaya konulan unsurlar vahiy ya da peygamberin uygulamalarına dayansa dahi bugün anlaşılıp hayata aktarılması için insan aklının ve iradesinin işlevsel olması gerekir. Bu anlamda filozofların yaklaşımında dikkat çeken yön, akleden ve irade eden bireyin merkeze alınmasıdır. İslam ahlak felsefesinde ahlakın temellendirilmesinde doğru düşünebilme ve özgür hareket edebilme becerisi ana unsurdur. Bunlar olmadığı takdirde ahlaki eylemden bahsedilemez. Özgür olmayan bireyin ortaya koyduğu eylemleri ahlaki açıdan değerlendirme imkanı yoktur. Bu anlamda özgür iradeye sahip olan kişi sorumluluğunu bilir, doğru eylem yaparsa bu dünyada huzurlu ve mutlu, dingin bir hayat yaşar. Ahirette ise felaha yani kurtuluşa ve nihai mutluluğa erişir cümlesi bütün kurgunun özetidir. Bu da tam olarak filozofların teorik ve pratik arasındaki uyum konusunda ifade ettikleridir. İslam ahlak felsefesi incelendiğinde insanın güzel ahlaka sahip olmasının akletme ve ayırt etme melekelerine bağlandığını görüyoruz. Bu bizler için önemlidir. Zira toplumsal hayatın içinde ahlakla ilgili ortaya konulan yaklaşımlara baktığımızda emredici ve buyurgan bir yapının kurgulandığını, bunun da toplumsal sorunları çözmek bir yana daha da problemli bir hale getirdiğini görüyoruz. Korku ve kaygıya dayalı bir ahlak eğitiminin sonucunda insanlar davranışı benimsemek ve vicdani bir gelişim yerine riyakar bir tutuma yönelmektedirler. Bu da kişinin yine ahlaki olarak doğru tutum ve davranış geliştirmesine engel olmaktadır. Bu nedenle İslam ahlak felsefesinde riyakarlıktan uzak, akıl ve irade merkezli, korku ve kaygıdan hareketle değil de bizatihi iyi ve doğruyu hedefleyen bir ahlaki tutum istenir. Bireyselliğini tamamlayamayan insanlar başkalarının üzerlerindeki tahakkümünü kabul edecek, eylemlerinin doğru ve yanlış olup olmamasına bakmaksızın ona itaat edecektir. Bu itaat işi çözmeyecek, sorunların daha da büyümesine, bireyin eylemlerinin sürekli olarak daha olumsuz koşullara evrilmesine sebep olacaktır. Bundan kurtulmanın yolu ise etrafında kendisini belirleyen, yaşam veya düşünce biçimi dayatan yapılara karşı direnmek, onların geçerliliğini ve tutarlılığını sorgulamaktır. Onun için bireyin öncelikli iş olarak yapması gereken, istemediği bir şeyi yapmaması, hayır diyebilmesidir. Bunu gerçekleştirdiği takdirde etrafındaki ilk kuşatmayı da kırmış olacaktır. Bugün İslam ahlak felsefesi sahasında yapılacak en önemli katkı, bireyin özgürlük alanlarının tekrar tesis edilmesini sağlamaktır. Bu anlamda yanlışlıklara ve haksızlıklara karşı durabilmesini, hayır diyebilmesini, kişinin bireysel tutumunu koruyarak toplumsal yaşamda rol alabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle felsefi geleneğimizde bu konuda ortaya konulan yaklaşımlardan hareketle hakim düşünce yapılarına karşı geliştirilecek sivil ve insani bir tutumun nasıl olacağını sistematik hale getirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle İslam dünyasının bugün içine düştüğü krizi atlatabilmesinin yolunun kolektif dini tutumlardan ziyade şeffaf, açık ve anlaşılır bireysel tutumlardan geçtiğini düşünüyoruz. Özellikle dini sahada insanların manevi hayatını ipotek altına alan, çıkar amaçlı yapılanmalardan kurtulup onların zihinsel esaretlerini kırmanın yolu da ancak bu şekilde gerçekleştirilebilecektir. Onun için yapılması gereken öncelikle özgürlüklerin güvence altına alınıp sağlıklı bireylerin yetiştirilmesidir. Bu nesiller kendilerini ifade ederken, felsefi ve dini düşüncelerini ortaya koyarken başkaları üzerinden değil, kendi duruş ve tutumlarını ortaya koyduklarında pek çok sorunun aşılacağı kanaatini taşıyoruz. Bu husus önemlidir. Zira kapalı toplumlarda ikiyüzlü, takiyici bir anlayışla yetişen insanların açık ve anlaşılır bir öğretiye sahip olan İslam'ı temsil etmesi mümkün değildir. İslam ahlak ve değerler sistemi açısından örnek olan emin vasfına haiz bir peygamberin ümmeti, bugün karşısındakine güven vermeyen, ne dediği belli olmayan, her türlü güç ve otoriteye boyun eğen, sorgulamadan uzak bir tutum içerisine hapsedilemez. Onun için sorgulamalarımızın aşılmasında kilit unsurlar felsefi öğretim ve bireysel yönetimdir. Bu noktada din eğitimi sahasındaki anlayışımızın da yenilenmesi, ezberci, sorgulamadan uzak, kula kulluğu telkin eden yaklaşımlar yerine dil, düşünce ve mantık kurgusunu sağlam temeller üzerinde şekillendirmiş, kişinin başkalarını değil de bizzat kendisini sorguladığı, hesap soran değil, hesap veren bir anlayışı benimsememiz gerekmektedir. Bugün İslam dünyasındaki en büyük sıkıntı kişinin kendi dindarlığını yaşamasından ziyade başkalarını kendi yaşam biçimine göre şekillendirmeye zorlamasından kaynaklanmaktadır.
Bu noktada yapılması gereken en temel unsur bir insanın bir diğer insanın yaşam alanına saygı duymayı öğrenmek ve öğretmekten ibarettir. Makalenin sonu.